Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağım. Önce şişimi göstereyim. 3,5 numara şiş kullanacağım. Bu modeli başlarken ipimizi de şöyle göstereyim. Evet, 100 gram 285 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarasını da göstereyim. Evet, bu ipimiz de güzel, gösterişli ve yapımı da oldukça kolay bir model başlayacağım. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız ve modelimizi kurmaya başlayacağız. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. İlmeklerimizi düz olarak örelim. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Model 6 sıradan oluşmakta. Çok kolay ve güzel bir model. Çabuk ilerleyen bir model. Şöyle birinci sıra ön yüzünde düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örüyorum. Ben lastik yapmadım arkadaşlar bu örneğe. Lastiksiz başlayalım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğin yani ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Aldım. Bir ilmek doladım şişime. Daha sonra şişimdeki iki ilmeği, sol şişimdeki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Aynı işlemi yapıyorum. 3. sıra ön yüzündeyiz. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım aldım. Şişime bir kez doladım. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi de ikisini bir şu şekilde düz örerek kestim. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şişime ipimi bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yapalım. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sıradaki ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişime ipimi bir kez doladım. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Aynı şekilde yine ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şişime ipimi bir kez doladım. Daha sonra 2 ilmeğimi de bir düz örerek kestim. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Ona da aynı işlemi yapıyorum.
Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde. Bu şu ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Sağ şişimi. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Yine ilmek sayımız 2'ye düştü. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım sağ şişime. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Aynı şekilde devam ediyorum. 4. sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Sağ şişime. Diğer 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Ortadaki üçlü gruplar halinde ilmeklerimiz. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Son kez yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Modelin 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Şöyle. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle ilmeklerimizi düzeltiyoruz. Bakın şöyle yavaş yavaş oluşmaya başladı model. Kabarık şöyle güzel bir model. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 6. sıra arka yüzünde son sıramız. Model 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız da 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olacak başladığımız örgünün ilmek sayısı. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle model kendini göstermeye başladı. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. 1. sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzündeyiz. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. 2. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Üçüncü ve 4. sırada farklı bir işlemimiz var. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Yeni öğrenenler bile rahatlıkla yapabilir bu modeli. Evet. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2. ilmeğin bakın 1, 2, 2. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sağ şişimi aldım. İlmeğimi bir kez doladım.
sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Yine aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İpimi bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıradaki ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 3. sıra ön yüzündeyiz modelin. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım sağ şişimde. Bir kez doladım. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm yani. Aynı şekilde yapıyorum. İlmek çıkardım. Bir doladım. 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Son kez yapıyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğinden önce. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde. Üçer ilmek. Bu üçlü grubun ortadaki ilmeği, bak şu aradan çıkardığım ilmek var ya, onu aldım. Sağ şişimi örmeden aldım. İpim arka tarafta kalacak şekilde aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Yine ilmek sayımızı aynı sayıya düşürdük. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Kabarık duruyor zaten, o belli. Örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Sağ şişime ipim arka tarafta. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. İpim ama hep arka tarafta kalacak. Ortadaki ilmeğimizi örmeden alalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek keselim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 5. sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5. sıra düz olarak örelim ilmeklerimizi. 6. sırada ters, arka yüzünde de ters öreceğiz. Modeli 2 kez kurmuş olacağız. Şöyle geniş geniş duruyor ama sıramız bitince o ilmekler yerine oturacak arkadaşlar. Bu şekilde kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle ilmeklerimizi düzleyelim. Arada şöyle bir boşluk vermek istedim. Siz isterseniz bunu direkt de başlayabilirsiniz. Yani birinci model bittikten sonra arada boşluk vermek istemiyorsanız direkt modeli de başlayabilirsiniz. O zaman 4 sıradan oluşur modelimiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzünde 6. sıradayız. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimizi tamamlayalım. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Dediğim gibi o aradaki boşluğu daha az yapmak isterseniz 4 sırada tamamlayabilirsiniz. Yani 1. ve 2. sırayı yapmazsınız. Direkt 3. ve 4. sıradan başlarsınız. O zaman aradaki boşluk da azalmış olur. Evet.
Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Bu renge de çok yakıştı. Bir de modelin biraz büyük bir parçasını yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu beraber lastiksiz çalıştık. Bakın. Bunu da bir ters bir düz lastikle çalıştım. Şöyle göstereyim. Evet. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle güzel temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Modelin şöyle yakadan başlama da kullanırsanız bu modeli şöyle bir görüntüsü olacak. Şöyle kabarık kabarık güzel bir model. Bunu istediğiniz lastik kullanabilirsiniz altına. Bunu ben dediğim gibi bir ters bir düz lastik kullandım. Model böyle arkadaşlar. Bakın şöyle güzel kabarık kabarık her açıdan göstereyim size. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, ince şöyle yeleklik yünlerle yelek yapabilirsiniz. Gayet güzel şöyle kabarık kabarık durur. Şal yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz ona uygun iplerle. Siz nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.